Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu son derece yapımı kolay ve benim ince ince anlattığım şık, şirin, kullanışlı, aman daha neler söyleyeyim, çantamın yapımını paylaşacağım. Galiba yaptığım şeyleri çok seviyorum ve ince ince de anlatıyorum. Böyle öve öve bir kalıyorum. Yani umarım beni sizler de anlıyorsunuzdur. Emek verenler beni çok iyi anlayacaktır, buna eminim. Şimdi ben kağıt ip kullandım çantamda. Modelim çok basit ve gösterişli. Bir hasır görüntüsü var. Yani kağıt ipte bu hasır görüntüsünü bu şekilde, bu kadar basit bir örgü yöntemiyle sağlayabilmek gerçekten kolay değil arkadaşlar. Kolay olsun istedim ama ben sizin için. Böyle bir alttan, bir üstten, bir kısa, bir uzun sık iğnelerle olayımızı tamamlıyoruz. Çok da kolay olacak, hiç merak etmeyin. Bu şekilde bir püskül kullandım. Böyle bir çıt çıt yaptım. Sonra çantamın sapları gerçekten çok hoş oldu. İçerisinde ben bir halat kullandım, jüt bir halat kullandım. Sizler farklı şeyler de elbette kullanabilirsiniz. İç hacmi oldukça geniş. Çok kullanışlı, tatlı bir çanta oldu. Şu an ben içerisine böyle bir peştemel falan koydum. Ama onları aldığımda da çantam gayet hacimli görünüyor. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de yaparsanız, benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi çantamızın yapına başlayalım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, çantamızın örneğine başlamadan önce biraz bilgi vermek istiyorum. Ben parçalarımı ördüm çünkü sizlere tam olarak sayıları ve ölçüyü vermek isterim. Şimdi bu parçadan 2 tane örüyoruz. Bu şekilde bir dikdörtgen parçamız var. Bu parçayı birazdan motifimi göstereceğim nasıl yaptığımı küçük bir parçada. 46 tane zincir çekiyoruz. 45 tane sık iğne yapıyoruz. Kurulumda bu şekilde bir ölçümüzü de vereyim. Bir baştan bir başa 30 santimetre kadar var. Belki biraz 30'u bir miktar geçmiş ama biz 30 santimetre diyelim buna. Uzunluğu da kaç santim yapıyoruz? 26 santimetre olacak. Yani 30 santimetreyi 26 santimetre ebatlarında 2 tane motif örüyoruz. Bir tanesi çantamızın ön tarafı, bunu ben birleştirdim. Diğer tarafı sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi de arka tarafı olacak. Bir de ince uzun yan körüğümüzü örüyoruz. Bunun için de 17 tane zincir çekiyoruz. 17 zincir üzerine 16 tane sık iğne yapıyoruz. Onun da genişliği yaklaşık 11 santimetre kadar. Peki kaç santimetre örüyoruz? Aslında bunu dikmemdeki amacım tam olarak kaç santimetre ördüğümüzü belirlemek istedim. Çünkü ben de bu çantayı sizlerle birlikte ilk defa yapıyorum. Bir baştan bir başa ölçtüğümde 80 santimetreyi görüyorum. Sizlerin belki tığınız, ipiniz farklı olacaktır. Ölçülere uymak adına çantanızın körüğünü bitirdiğinizde ipinizi kesmeyin. Yan tarafları birleştirme işlemine girdiğinizde hala ipiniz burada kesilmemiş olarak kalsın ki uzunluğunu, kısalığını ayarlayın. İlk yapmaya başlarken de, böyle birleştirmeye başlarken de ilk sıranızdan başlayın. Yani o 17 zinciri çekip 16 sık iğne yaptığınız yerden başlayın ki burada kendi çantanızın boyutlarına göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Belki sökersiniz, belki tekrar birkaç sıra daha örmeniz gerekebilir. Bu da ufak bir tüyo olsun çantamız için. Şimdi motifimizde ne yaptık ona bakalım. Uzunlu kısalı sık iğneler yaptık. Bunları nasıl yaptık? Ona da geçelim şimdi. Evet, şimdi örneğimize geçelim. Örneğimizde sanki bu yan körüğümüzü yapıyormuş gibi 17 tane zincir üzerine 16 sık iğnemle başlayacağım.
İlk zincirimi kilit yapıyorum. Yani bu şekilde. 17 tane zincirimi çekiyorum. Bu arada tığım 3 numara. Yani 3 milim. Bunu saymıyorum. Bunu kullanmayacağız. Geniş geniş çekiyoruz zincirleri. Çünkü farklı bir yerden batmalarımızı yapacağız sık iğne için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve bir tane de 17.'yi çekiyorum. 17. zincirime batmıyorum. Bu arada kağıt ip kullanıyorum. 17. zincirimi son yaptım. Şöyle ters çeviriyorum başaklarımı. Burası düz tarafım, başaklarım. Şöyle arkasını çeviriyorum. Burada ince ince çizgiler görüyoruz. Kullanacağımız yerler, sık iğnelerimizi yapacağımız yerler şu kısımlar. Bakın böyle bir tek kanat var. Böyle çubuk gibi görünüyor, ince ince. Burada başka bir tığ ile göstereyim sizlere. Burada iğnem de geldi. Şu kısımlar, batacağımız yerler buralar olacak arkadaşlar. Arkada çift başağı görüyorsunuz. Her bir sık iğnemizi buralardan giriş yapacağız. Bu ilk yaptığım zinciri görmüyorum. Hemen bu düz çizgiden giriş yapıyorum. Buraya bir sık iğne. Buraya da, yani buraya da demeye gerek yok. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Sıra sonuna kadar sık iğnelerle ilerleyelim. Sıra sonumuza kadar geldik. 17 zincir üzerine 16 tane sık iğnemizi yaptık. Şu kilit noktamızda yapmıyoruz. Şimdi her sırada yapacağımız şey aynı. Kaç tane zincirle başlarsanız başlayın. Yapacağımız işlem hep aynı olacak. Ben sanki şuradaki körüğümü yapar gibi yaptım. Yan taraflarını çantamın. Sizler istediğiniz sayıda yaparsınız. Büyük parçamız için de 2 tane bu büyük parçanı öreceğiz. 46 tane zincir üzerine 45 tane sık iğnemizi yapacağız. Tekrar hatırlatmış olayım bu arada. Her defasında sıra sonumuza geldiğimizde bir tane zincir çekiyoruz. Sonrasında dönüyoruz. Döndükten sonra bakın bir tane buraya batıyoruz. Zincirimizin dibindeki bu çift kanatlı boşluğumuza batıyoruz. Bir tane alt tarafa batacağız. Bir tane normal sık iğne yapacağız. Bir tane sık iğnenin altındaki boşluğa batacağız, yan taraftakine. Burada ilk etapta bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci noktam şu kısım olacak. Bakın, sık iğnenin hemen yanındaki sık iğnenin altındaki boşluğa batacağım. Bir kısa sık iğne, bir tane de yanına uzun bir sık iğne yapmış olacağım. Şöyle biraz elinizle yukarı doğru kaldırarak yapın. Eciş bücüş olmasın tabiri caizse. Bu şekilde. Hemen yanındaki sık iğnenin tepe noktasından çift kanadından giriş yapıp bir tane de yanına kısa sık iğne yapıyorum. Sonra normalde sık iğne yaparak devam etseydim sıradaki burası olacaktı. Buraya yapmıyorum. Onun altındaki noktaya bir giriş yapıp uzun sık iğne yapıyorum. Bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne şeklinde ilerliyorum. Uzatarak yapıyoruz. Sırada yanda kısa sık iğnemiz var.
Devam ettiğimde gördüğüm nokta buraya yapmam gerekirdi. Buraya yapmıyorum. Buraya uzun sık iğnemi yapıyorum. Biraz uzatıyorum. Rahat bir sık iğne yapıyorum. Bu örneği kağıt iple değil de rafya ile yaparsanız çok daha güzel bir görüntüsü oluyor. Farklı bir görüntüsü oluyor. Ama kağıt iple de tam bir hasır örgü görüntüsünü elde ediyoruz. Bence kağıt iple de gayet başarılı bu model. Şimdi tekrar kısa sık iğne yapıyorum. Sonra bir altına, bakın şu noktaya uzun sık iğnem. Bir kısa, bir uzun. Bir kısa, bir uzun. Kısa. Şimdi son noktamdayım. Es geçmiyorum burayı da. Şöyle farklı bir ince tığ ile göstereyim. Uzundayım şu an. Yani başlangıç sayıma göre burası her zaman uzun olmayabilir. Kısayla da bitmiş olabilirdi. Bu ilk sıra biraz zorluyor. Ondan sonrası çok kolay ilerliyor. Uzunu yaptım. Her sıra sonunda olduğu gibi bir tane zincir çekiyorum. Elimle kağıt ipimi biraz şöyle esnetiyorum. Arkaya dönüyorum. Şimdi bu sırada da bakın bitişimizi uzunla yaptık. Bitişi uzunla yaptığımıza göre arka sırada yapacağımız işlem kısaların üzerine uzun, uzunların üzerine kısa yapacağız. Bir sonraki sırada uzunların üzerine kısa, kısaların üzerine uzun. Yani bu şekilde çapraz çapraz ilerlemiş olacağız. Mantıken de burada uzun yaptıysak arka tarafında kısa olacaktır bu. Hemen bakın şuraya kısamı yapıyorum. Yani normal bir sık iğne yapıyorum kısa derken. Yanında normal bir sık iğne olmuş. Buraya uzun yapacağım. Batacağım noktada bakın şurası. Şu minik V'nin hemen altındaki boşluğa uzun bir sık iğne yapıyorum. Çoğu örnekten gerçekten çok daha kolay. Çapraz çapraz ilerlemiyoruz. Direkt alt alta düz ilerliyoruz. Hemen yanında şöyle uzun bir V görüyorum. Bunun ortasına da kısa yapıyorum. Yani uzun sık iğneyi bu şekilde anlıyoruz. Uzun bir V, kısayı da kısa V olarak anlıyoruz. Demek ki uzunun üzerine kısa, kısanın üzerine uzun yapıyoruz. Zaten sıralı gittiğimizde zamanla elimiz alışıyor. Uzun da yapmıştık. Şimdi kısa sırası. Ardından bir tane uzun yapıyoruz. Burada çünkü kısa bir sık iğne yapmışız. Buna uzun yapacağız. Buraya batacağız. Kısa. Uzun. Yani uzunlara kısa, kısalara uzun şeklinde sadece sık iğnelerle çok güzel bir hasır modeli vermiş oluyoruz. Ve örgümüz normal sık iğneye göre çok daha tok oluyor. Daha sert, duruşu kalıp gibi olan bir çanta elde ediyoruz. Ben bu ölçülerde verdim.
Sizler dilerseniz daha küçük veya daha büyük ölçülerde de yapabilirsiniz. Bakın. Uzunun üzerine kısa. Kısanın üzerine zaten sırada öyle denk geliyor uzun. Şöyle biraz rahatlatarak böyle yukarıya doğru çekerek kısa ve uzun. Uzun yapacağımız yerde bitişte şurası. Çok tatlı bir örnek. Çok basit ve şık duruyor. Bir zincir çekiyoruz. Arkaya dönüyoruz. Mantıken burada uzun yaptığımıza göre arkada kısa yapmamız gerekecek. Bakın. Zaten burada da uzunumuzu görüyoruz. Onun üzerine kısa yapıyoruz. Sonra burada kısayı görüyoruz. Zaten kısadan sonra da bir uzun yapacağız. Şuraya. Hemen altına. Yani batacağımız yerler çok basit arkadaşlar. Uzunlu kısalı bu şekilde örerek devam ediyoruz. Çok da uzatmayalım. Sonra bütün parçalarımızı ördükten sonra ölçülerini en başta vermiştim zaten. Birleştirmeye geçelim. Ben bir tarafını birleştirmiştim. Bir kısmını. Dediğim gibi bu ölçüyü bulabilmek için yan körün ölçüsünü. Şimdi diğer kısmı da sizlerle birlikte birleştirelim. 2 tane de sap öreceğiz. Evet, şimdi birleştirmemize geçelim. Burada da bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Ben çantanın taban kısmına gelecek yerinde ilk başladığım kısmı kullanmayı tercih ettim. İlk başladığım yer burasıydı. Hani o zincir çektiğim 46 tane zincir çekip sık iğnelere başladığım kısmı her iki önlü arkalı parçam için taban kısmına denk getirmek istedim. Bitiş noktamı da üst kısma denk getiriyorum. İki parça için de aynı şey söz konusu. Yapmaya başlarken de ilk parçayı yapmaya başlarken de başladığım nokta ilk başlangıç noktamla birleştirdim ön parçamı ya da arka parçamı. Dediğim gibi en son kısımda ipimi kesmemiştim. Artık ben ölçüyü anladığım ve bulduğum için kestim. Orayı da sonra sizler de farklı ölçülerde yaparsanız kolaylık olsun diye aslında bundan bahsediyorum. Tığlama işlemi yapacağız. Tığlayarak birleştireceğiz. Tığlama işlemimizde yan körüğümüz arka tarafa, bizden dış tarafa bakacak. Çantamızın ön veya arka olan büyük parçasını önümüze alarak, yani bu şekilde bize bakarak yapacağız. Çünkü şu yönlerin her iki taraf için de öne bakmasını istiyorum. Burada da aynısını yaptım. Diğer parçamda da şu an sizlerle aynısını yapıyorum. Büyük parçam bana doğru bakıyor. Körüğüm arkasında kalıyor. Dediğim gibi diğer parça için de aynı işlemi yapalım lütfen. Şimdi isterseniz renkli bir iple yapabilirsiniz. Benimki pembe ama yavru ağzıya kaçan bir pembe. Burada çok net görünmüyor. Soft bir pembe. Çok böyle parlak parlak bir pembe değil. Önce bir kilit yapıyorum. Şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şöyle sıkıyorum iyice. Sağlam olması için. Parçamı yan yana getiriyorum. İlk başlangıç noktam çantamın uzun kısmında. Bakın şu son sık iğnemin baş noktası. Buradan giriş yapacağım. Buradan giriş yapacağım. Körük parçamda da aynı şeyi yapacağım. Yani şuradaki zincirin çift kanadından ikisinde aynı şekilde giriş yapıp arkadan bir dolama yapıp ipi getiriyorum. Şu kısa kalan ipi araya alıyorum. Arada onu da yürütmüş olacağım. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi buradan böyle çekiyorum. Karşılıklı gelen noktalara batacağım ama nasıl batacağım? Orası önemli. Bakın ilk giriş yaptığım yer şurası. Burası. Karşıya gelen yerde de şuradan
bir giriş yapıyorum. Yani siz de bunu yaparken kendiniz daha rahat yapacaksınız umarım. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra burada boşluğumu görüyorum yine. Karşıda da ona denk gelen kocaman bir boşluk var. Oradan bir giriş yapıyorum. Burada bahsetmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu büyük parçamda bir tane buradan yaptım. Karşıdaki geniş noktaya giriş yaptım. Bu karşıdaki geniş noktalara aslında ikişer tane sık iğne yapmış olacağım. Nasıl? Bakın şöyle. Buradaki gibi. Bu körük parçam. Bakın. O boşluklara 2 tane sık iğne yapıyorum. Ama karşıda 2 ayrı noktadan giriyorum. Körükte böyle denk geliyor. 2 tane aynı noktaya sık iğne gibi geliyor. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın buradan bir giriş yaptım. Karşıdaki geniş noktama bir giriş yaptım. Yine aynı yerden çıkacağım buradan. Ama burada girdiğim nokta aynı, burası olmayacak. Aynı nokta olmayacak. Yanındaki boşluk olacak şu şekilde. Ama körük kısmında biraz önceki noktaya giriş yapmış olacağım. Aynı noktaya. Umarım anlaşılıyordur. Bu şekilde. Şimdi yanındaki noktadan şuradan bir giriş yapıyorum. Şöyle tek kanattan girmeyin. Şöyle gibi. Bunu nasıl göstereceğim bilemedim ama şöyle. Burada 2 tane çizgiyi görüyorsunuz. Karşıda bu sefer körük kısmında diğer geniş noktaya, bakın burada 2 tane oldu. Bu örgüde böyle denk geliyor. Şimdi yanındaki geniş noktadan giriş yapıyorum. Bu büyük parçam, önümdeki büyük parça. Tekrar göstermek istiyorum. Çıkarken de yine biraz önceki noktadan çıkıyorum. Şöyle bir bakalım ne yaptık. Bakın bunlar tek tek girilirken burada büyük noktaya 2 tane girmiş oluyorum. Şurada bir çizgim var. Bakın. Öyle denk gelmiş. Bu çizgiler böyle dümdüz devam etmiş olacak. Burada şu kısımdan giriş yapıyorum. Buradan karşıda denk gelen yere, yani bu arkadakilere 3'er tane girmeyin. Birer tane değil, 2'şer tane olacak. Düzen önemli. Yanındaki geniş bir boşluk var. Oradan giriyorum. Yine biraz önceki girdiğim noktaya giriş yapıyorum. Aynı yere. Buradan karşısındaki boşluğa, büyük boşluğa, körüklerin yanında böyle büyük boşluklar kaldı. Şimdi şuradan giriyorum. Yine aynı noktaya. Böyle birleştirerek sıra sonuna kadar gelelim. Şu köşelerde yapacağımız bir işlem var. Onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar, sizlerle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu tür parça parça örülen körüklü çantalarda bir püf noktası vardır. Çok güzel örersiniz. Her şey ölçülüdür, hoştur. Ama en son birleştirmeye geldiğinizde işte ilk parçayı birleştirirsiniz körükle. Gayet düzgün ölçünüzü bulursunuz bu şekilde. Ama ikinci kapağı, ön veya arka kısmı birleştirirken ölçüye çok dikkat etmeniz gerekir. Yani özellikle örgünüz ne kadar düzgün olursa olsun, birleştirmeniz düzgün ve aynı ölçüde değilse, yani bir taraf bir tarafa benzemiyorsa o çantadan hiçbir verim alamazsınız. Bu nedenle birleştiricileri mutlaka sizler de kullanın.
birleştiriciniz yoksa bu şekilde kısa ipler de bağlayabilirsiniz. Özellikle nereden? Şu kısımlar zaten eşit oluyor. İlk kısım. İkinciye de bu şekilde bir belirleyici takın. Ya da bir ip bağlayın. Ara ara bu şekilde belirleyin yerinizi. Şu köşe çok önemli. Bakın şu köşe. Bu köşenin olduğu yeri şöyle katlarsınız. İlkini yaptıktan sonra hangi hizadan geliyorsa büyük parçanızın şu en son zincir kısmıyla orayı birbirine denk getirin. Arada birkaç yere daha belirleyici takın. Yine aynı şekilde diğer köşede bu nereye geliyorsa onu şöyle katlayarak karşısına gelen noktayla parçanızın yine ön kısmının zincir kısmını dipteki oraya denk getirin. Burada tam böyle bir 90 derecelik, iki tarafta da resmen 90 derecelik açılar oluşsun. Sonra şu alt kısmına da ortasına karşılıklı gelecek şekilde bir belirleyici takın ki düzgün bir şekilde ilerlersiniz. Şimdi ben sona doğru geliyorum. Bu şekilde bakın belirledim. Ya bunun tecrübesi yok. Her çantada bu şekilde belirleyiciler takmak durumundasınız. Şimdi bu köşeye kadar gelelim, devam edelim. Evet, köşeye geldik. Şimdi köşede yapacağımız işlem bu ön parçamızın, büyük parçamızın olduğu köşe kısmının giriş yerine 3 tane giriş yapacağız rahat dönebilmek için, ama arkada 3 tane olmayacak. Arkada yine buralarda ne yaptıysak aynısını yapacağız körükte, ama büyük parçanın köşe noktasında 3 tane girişimiz olacak. Bakalım. Son noktadayım. Burada büyük noktadan bir tane çıkış yapmışım. Buraya bir tane daha giriyorum. Köşe noktamdan. Sonra aynı noktaya girişimi yapıyorum. Arkada buraya giriş yapıyorum. Köşeye 3 tane giriş yapacağım. 1, 2 oldu. Buradan girip yine arkaya ikinciye. Yani bu köşeye yaptığım ilk girişin bir tanesini yan duvardaki noktaya yaptım çıkışını. Diğer ikisini de alt taraftaki köreye yaptım. Buraya 3 tane giriş yapmış oldum. Aynı noktaya. Şimdi devam ediyorum. Yine burayı belirlemiştim. Belirlemek gerçekten çok önemli. Yoksa birbirine denk gelmez. Şuradaki ilk başlangıç zincirim bu. Bu alt taraf farklı. Başaklarımı görüyorum. Karşısına gelen noktadan 2 tane çıkıyorum. Burada 2 tane, burada 1 tane. Yine bir başak görüntüsü. Zincirimin tepe noktası. Karşıda aynı noktadan çıkıyorum. Biraz uzatıyorum ama pardon, gerçekten önemli birleştirmeler. Zaten çantanın bütün esprisi de birleştirmede. Ben masada yaptığım için biraz zorlanıyorum. Tabii sizler için bu kadar zor olmayacaktır. Yine aynı noktadan.
Başaktan girdim. Şuradan buradan çıkıyorum. Başaktan girdim. Bu sefer buradan çıkıyorum. Yine bir yanındaki başağı hiç atlamadan başaktan girdim. Çıkacağım yer burası. Evet, köşeye kadar bu şekilde gelelim. Şu köşede tekrar yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar, ben çantamın birleştirmesini bitirdim. Zaten hep aynı. Sadece şu kısımda bir şey belirtmek istiyorum. Ben de şaşırdım tabii ki anlatırken, ama geri dönüşümüz mümkün. Siz henüz yapmadıysanız. Bu köşede az önce şey demiştim. Köşede aynen böyle üçlüyü battık. Düz büyük parçamızda 3 kere battık köşeye. Yalnız o köşe yaptığımız yer, ondan sonrasında başlangıç zincirime batarak alt tarafta tabanda ilerlediğimi söylemiştim. Hayır, öyle değil. 4 köşede de, hem bu köşede hem bu köşede hem de diğer parçamızdaki köşelerde köşeye gelecek, yani ön taraftan bakınca içine 3 tane giriş yapacağımız yer başlangıç zincirimiz olacak ve bitiş zincirimiz. Yani bu köşede başlangıç zincirimizle köşe oluşturacağız. Bu köşede bitiş zincirimizle köşe oluşturacağız. Keza diğer tarafta da aynı şekilde. Yani başlangıçtaki zincirin içerisine buradan 3 tane girip arkaya batışımızı aynı şekilde gerçekleştirdikten sonra ki ilk yaptığımız işlem başlangıçtaki zincirin yanındaki ikinci zincirin içerisine girmek. Tepe noktasına girip arkaya girişlerimizi yapmak olacak. Diğer taraflar için aynı şey söz konusu. Ayrıca ben birleştirme işlemine girmeden önce içten buharlı ütüyle bütün parçalarımı, yani bu 3 parçamı da bir ütülemiştim. Onu size söylemeyi unutmuşum. Gecikmeden söyleyeyim. Ve birleştirmemi yaptıktan sonra, bakın çok düzgün oldu. Birleştirmemi yaptıktan sonra da şu şekilde çantamın iç kısmından buharlı ütüyle bu köşelere özellikle yoğun buhar vererek böyle güzelce ütüledim. Ardından şu kısımda, taban kısmında gerilme olabiliyordu. Onu şöyle elimle hemen ütüyü bastıktan sonra, buharı verdikten sonra genleşmiş ve yumuşakken şu şekilde bir düzen verdim. Hem bu kısma hem de ters çevirdim. Ütümü bu şekilde köşelere yoğun buhar vererek içten burada bir açılma sağladım. Bu da bir püf noktasıydı. Şimdi sırada çantamızın sapı var. Bu şekilde bir sap uyguladım ben. Dikişimiz böyle olacak. Anlatacağım şimdi ben size. Şuradan dikeceğiz. Bu şekilde şirin, tatlı ve kullanışlı bir sapımız olacak. İçerisinde jüt halat kullandım ben. Herhangi bir halat veya işte bir kablo falan da kullanabilirsiniz. Ama bu halatlar iyi oluyor. Sizin halatınız daha farklı olabilir tabii ki. Şimdi o halde başlayalım sapımızı yapmaya. Ben sapı renkli ipimden yaptım. Siz bunun bu şekilde eğrildirebildiğine bakmayın. Dikince bu tam böyle dimdik duracak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sapım için 77 tane zincir çekiyorum. Yine bir kilit oluşturacağım buraya. Bunu kullanmayacağım. Biraz rahat zincirler çekin. 2, 3, 4 diyerek 77 tane zincir çekelim.